Sizin güvenliğiniz benim güvenliğim var olduğu sürece var. İran-Irak Savaşı'ndan bile daha çok vuruldu İran. Üretilen maliyet Amerika'ya üretilmiyor. Yani dünyaya bir maliyet üretilmeye çalışıyor. Hem dünyaya karşı bir ekonomik baskı sağlamak hem de Körfez ülkelerine karşı bir siyasi maliyet üretmek. Yani milyar dolarlardan bahsediliyor. Yani öyle birkaç milyon dolardan bahsedilmiyor. Haliyle hasım 1 iken 2 iken bir anda sayısı yükselebilir yani. İnsanlar kelimenin tam manasıyla çölde susuz kalacağı bir senaryodan bahsettiğimiz anlamına gelir. Haliyle bu kapasitenin sürdürülebilir olduğu ortada. Bugün İran araştırmacısı Oral Toğa ile İran konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam gündem çok yoğun. Ben başlıyorum. Hocam Körfez'le İran arasında bir gerilim var. İşte çıkarma harekatları, birbirlerini vurduğu iddiaları, işte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ı vurduğu haberleri bugün yayınlandı. Hocam bu haberleri nasıl okumalıyız? Uzun yıllar gerçekten Körfez ile İran arasında bir statüsel olarak, siyasi olarak, ekonomik üstünlük olarak vesaire birçok noktada bir sürtünme durumu vardı. Bir gerginlik durumu vardı. Tabii bir de Birleşik Arap Emirlikleri İran arasında bu 3 ada meselesi var. Malum işte 1970'lerin hemen başında Ebu Musa, Büyük Tup, Küçük Tup adalarını İran'ın almasıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin hak iddiası var ve Arap ülkelerinin hemen hepsi, hatta tamamı Birleşik Arap Emirlikleri'nin arkasında saf tutmuş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri'nin iddiasının haklı olduğunu söyleyen, defalarca neredeyse her yıl deklarasyonlara geçiriyorlar bunu. Dolayısıyla böyle bir gerginlik zaten bir arka planı olan bir şeydi. Fakat özellikle İran'ın bu 7 Ekim sonrası gelişen süreçte çevre ülkelerle ve çevresindeki halklarla daha yakın ilişkiler kurup güvenliğini sağlamak noktasına yaptığı girişimler sebebiyle bir yakınlaşma durumu söz konusuydu. Özellikle zaten Suudlarla da bir süreç vardı başından beri gelen. Ama bu süreç bu son savaş dönemiyle birlikte İran'ın Arap ülkelerindeki sivil yerleşimleri, askeri yerleri vurdu. Amerikan askeri üslerini vurdu ama işte oteller vesaire gibi, havalimanları gibi sivil yerleşim yerlerini vurması ya da kritik altyapıları vurmasıyla birlikte artık iş başka bir noktaya, gerginlik başka bir noktaya taşınmaya başladı. Ve bugün geldiğimiz noktada da artık Arap ülkelerine cevap verdiğine dair haberler düşmeye başladı. Yani bu geçtiğimiz süreçte cevap verdiğine dair haberler açığa çıkmaya başladı. Dolayısıyla olay biraz gerginliğin çok da ötesine bir seviye yükseltmeye doğru gitti. Kuveyt'te hatta çatışma çıktığı söyledi. Kuveyt devleti bir askerinin yaralandığını söyledi. İşte DMO'nun bize çıkarma yaptığını ve bunun işte ciddi bir durum olduğunu falan açıkladı. Hatta Suudi Arabistan da topa girdi falan böyle. Tabii. Ya şimdi İran'ın çıkartma yapması meselesi aslında daha bütün bu savaş yokken, yani Trump orduları, donanmayı yığarken bölgeye Ocak ayının işte sonuna doğru konuşulan bir şeydi. Hatta İran içerisindeki çok aşırılıkçı gruplar işte Bahreyn'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgal edilmesi gerektiğini, oralara bir kontra atak yapılarak çıkartma yapılması gerektiğini, oraların İran'ın tarihsel parçaları olduğunu ve bu tarihsel parçaların ana vatana geri dönmesi gerektiğini söyleyen açıklamalarda bulunuyorlardı. Dubai'yi İran'ın bir parçası olarak mı görülüyor İran'da? Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir kısmı ve Bahreyn'in tamamı İran'ın tarihsel parçası olarak okunmakta. Dolayısıyla Bahreyn'e karşı bir kontra atak meselesi ya da işte Kuveyt meselesi, gene az önce bahsettiğiniz, bunlar İran içerisindeki aşırılıkçıların bahsettiği ama savaş çok sıcaklaşırsa, çok başka yöne savrulursa çok da masa dışında tutulmaması gereken ihtimaller içerisinde bulunuyor. Yani en üst birinci ihtimal diyemeyiz belki ama süreç içerisinde kademeli bir şekilde aşağı indiğimizde ilk 5-10 ihtimal içerisinde görebileceğimiz şeylerden biri diyebilirim çok yuvarlak şekilde. Hocam en son Baye'nin şeyi vuruldu, yani çok ciddi bir limanı vuruldu yani bu. Evet hocam. Yani çok sert bir şey değil mi Baye için? Tabii ki. Şimdi burada İran Körfez'i kapatmaktaki zaten amaçlarından bir tanesi de hem buradaki şeyi sağlamak, siyasi baskıyı sağlamak. İki taraflı hem dünyaya karşı bir ekonomik baskı sağlamak hem de Körfez ülkelerine karşı bir siyasi maliyet üretmek. Yani sizin güvenliğiniz benim güvenliğim var olduğu sürece var mesajı vermek aslında. Her anlamda güvenlikten bahsediyorum. Askeri güvenlik, ekonomik güvenlik, işte toplumsal güvenlik, hatta şimdi gıda güvenliği de riske girmiş durumda. Malum bu gemilerle geldiği için, evet, birçok şey taşındığı için bölgeye. Haliyle İran paranın güvenli limanı olan Körfez ülkelerinin, tırnak içerisinde söylüyorum, güvende kalabilmesi için benim güvende olmam gerektiği mesajının bir parçası. Şimdi bu bahsettiğiniz sizin bu Fücera limanı, yani çıkış şeyi, bu bypass etme özelliğini taşıdığı için İran tarafından bu baskının bir devamı niteliğinde görüldü ve maliyet üretmenin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Ama bunlar tabii ki şimdi çok kabul edilebilir şeyler değil bakıldığında. Çünkü burada üretilen maliyet Amerika'ya üretilmiyor. Dünyaya bir maliyet üretilmeye çalışıyor, evet, anlaşılabilir. Körfez ülkelerine bir maliyet üretilmeye çalışıyor. Gene bu çerçeveden bakıldığında anlaşılabilir ama bu aynı zamanda İran'ın savaşı yayması ve daha fazla hasımla mücadele etme durumuna dönüştürecek bir süreci de başlatabilir. Haliyle hasım 1 iken 2 iken bir anda sayısı yükselebilir yani. Hocam böyle bir durumda Araplar birleşir mi? Mesela örnek Kuveyt'e karşı ciddi bir saldırı olduğunda ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir saldırı olduğunda. Çünkü Suudi Arabistan sürekli bir şeyler yayınlıyor. Ben Twitter'dan takip ediyorum. Sürekli yeni şeyler yayınlıyor. Sürekli kabul edilemez diyor. Sürekli kınıyoruz diyor. Bu işin sonu en beklenmedik, en kötü senaryoya döner mi? Yani bir Arap-Fars savaşına döner mi?
Hani bunu nasıl okumalıyız? Dönmemesini tabii ki canı gönülden istiyoruz, umuyoruz. Yani böyle bir şeyin dönmesi bölge için çok yıkıcı olur. Keza ki İsrail'le Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara baktığımızda böyle bir şey talepkarı olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü İsrail'i bir enerji hub'ına, ulaştırma hub'ına dönüştürmek gibi bir isteği var İsraillerin. Dolayısıyla buradaki olacak bir yıkım İsrail'i öne çıkaracaktır gibi bir düşünce söz konusu. Ama yani şu ana kadar itidalli gidildi mümkün mertebe. Özellikle Arap coğrafyası mümkün mertebe biraz sinesinde olayı karşılayıp sineye çekti meseleyi. Ama bunun da tabii eşiği var, bir limiti var yani. Bir noktaya kadar bu gerçekleşebilir. Hele ki bir kontra çıkartmalara vesaire dönüşürse mevzu. Yahut işte Amerika'nın, Trump'ın yaptığı tehdit gerçekleşir de İran enerji altyapısı vesaire vurulduktan sonra bunun cevabı Körfez'in enerji altyapısı gibi bir şey olursa insanlar kelimenin tam manasıyla çölde susuz kalacağı bir senaryodan bahsettiğimiz anlamına gelir ki bu istenmeyen sonuçlar yaratabilir. Yani topyekun bir savaş belki patlamayabilir ama yani karşılıklı vuruşlar bir sert misillemelere dönüşebilir. Bir de hocam şey var, teyitlenmiş bu bilgi. Demir kubbe Birleşik Arap Emirlikleri'ne Birleşik Arap yerleştirildi. Artı Mısır Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir filo gönderdi. Bu nasıl okumamız lazım hocam? Hem İsrail hem Mısır şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanında. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le olan işbirliği artık bir sır değil. Yani gizleme ihtiyacı da duymuyor Birleşik Arap Emirlikleri ve biraz da aslında ayrıştırdı kendisini. Afrika sahasında da benzer bir durum. Yani bu işbirliği noktasında bir şey gözlemlenebiliyor. Haliyle bunun bir yansıması olarak bakmak gerekiyor. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri haliyle bu işbirliğini yakın tehdit olan, şu an halihazırda öndeki olan tehdide yönelik kullandığını görmekteyiz. Bu aslında bir yerde İsrail'in bölgede ben de varım, o kadar da izole değilim deme şekli. Hani bu haberlerin hem basına verilmesi, sızması ya da nasılsa artık bunun bu şekilde demir kubbenin oraya kurulmuş olması. Hani müttefiklik olarak ben güçlü bir müttefikim ve senin yanındayım mesajı taşıdığını düşünürsek bu işbirliğinin artık somut manada hiçbir şekilde sakınmayacak şekilde dışa vurduğunu söyleyebilirim yani. Hocam şimdi bölgeyi konuştuk. Bir de İran içinde durum ne hocam? Ekonomik olarak, yönetimsel olarak, askeri olarak İran'da neler oluyor? Çok haber alamıyoruz. İran içinde şu an durum nedir hocam? Size gelen bilgiler. Birkaç farklı boyutu var bunun. Şimdi askeri güvenlik noktasında zaten aslında her şey ortada. İşte tekrar yeniden bir yapılanma, yeni çatışmaya hazırlık aşaması, tekrar işte füze silolarına yeniden ulaşmaya çalışma. Çünkü onlar bağlantılı ve o tünelleri tekrar ayağa kaldırıp ulaşma çabası var ve ulaşıldı birçok kısmına da. İşte kaybedilen rampaları yerine koyma gibi hazırlıklar söz konusu bir taraftan. Diğer taraftan bu arada yani İranlar çatışmada bu arada görüyor, askeri kanat kaçınılmaz görüyor. Olacağını düşünüyorlar. O yüzden biraz da bu şey var. Diğer taraftan Pezeşkan'ın daha yeni bir çağrısı oldu esnaflara. Yani yanınızdaki işçileri, elemanları çok çıkartmamaya çalışın. Biz de devlet olarak yanınızda olacağız gibi böyle bir hazırlık, ekonomik anlamda oluşabilecek krize karşı bir hazırlanma durumu söz konusu. Yani iç cephede bir tahkimat durumu var. Ama diğer taraftan da işte müzakere konusunda altyapı yıkımı tehdidini çok ciddiye alıp bir şekilde bir anlaşmaya varılması gerektiğini düşünen bir kanat var. Ve bir de çatışmayı zaten kaçınılmaz gördüğü için herhangi bir ulusal taviz vermeye gerek olmadığını ve bu bütün yapılan müzakereleri nasıl ki bugüne kadar sonuç alınamadıysa hatta müzakere sırasında vurulduğunu öne çıkartan söylemler de var. Malum İran müzakere ederken vuruldu 2 kez. Bunu öne çıkartan bir grup var. Haliyle bu iki grubun çatışması demeyeyim ama böyle bir kendi aralarında bir tartışmaları durumu söz konusu. Fakat askeri kanadın düşüncesi daha ağır basıyor. Devrim muhafızların ülkedeki hakimiyeti düşünüldüğünde böyle bir durum söz konusu. Hocam bugün bir haber daha vardı. İran'ın füze kapasitesinde bir eksilme olmadı. Yani ciddi bir eksilme olmadığı yönünde. İşte rampalar hala yerli yerinde, füze üretimi devam ediyor diye. Bunu nasıl yapıyorlar hocam? Füze üretimin devam edip etmediği konusunda açıkçası şüphem var. Çok ciddi darbe aldı çünkü üretim tesisleri, üretim hattı. Ama var olan kapasitenin korunması noktasında ben doğru olduğunu düşünüyorum bunu. Yani çünkü Amerika vurduğu zaman yeraltı tesislerine çok nüfuz edemediğinden genelde tünellerin girişlerini, çıkışlarını vesaire oluyor. Buraları tekrar hani kurtarmak ve tekrar işte giriş sağlamak, buradaki füzelere ulaşmak yani onlarca giriş olduğunu düşünürsek belli yerlerde özellikle çok da zor değil İranlılar için. Haliyle bu kapasitenin sürdürülebilir olduğu ortada ama hani yeni dönem çatışmada ne etki üretir, ne kadar şey yapar çünkü statik hedefler de bir noktada bitti yani bakıldığında. Hani iki taraf için de, İran tarafı için de, karşı hasımlar için de geçerli. Biraz savaşın kendi içerisinde göreceğimiz bir durum. Yani kapasitenin varlığının ne manaya geleceği ya da ne üretebileceği etki olarak. Hocam bir süredir İran'ın İsrail'e saldırılarını görmüyoruz. Bu ateşkesin yürüdüğünü mü gösteriyor yoksa yani savaşın artık bitmeye yaklaştığını mı gösteriyor ya da İran'ın böyle bir niyeti mi var? Buradan bir mesaj mı okumalıyız? Oradaki şey şu, şimdi İranlar savaş istemiyor en başından beri. Çünkü savaşın maliyetini İran-Irak Savaşı'ndan tanıyorlar, biliyorlar. Yani ne kadar büyük insan kaybı yarattığını, ne kadar büyük altyapı tahribatı yarattığını, bunu yerine koymanın ne kadar zor olduğunu 90'lı yıllar boyunca, 2000'li yıllar boyunca bunun için uğraştılar. Yani ki şu an İran-Irak Savaşı'ndan beri daha çok vuruldu İran.
Yani o zamanki vuruş sayısına göre çok daha fazla ve sert vuruldu. Çok daha etkili vuruldu. Yani ağır sanayisinin neredeyse tamamını kaybetti. Demir çelik sanayisinin tamamını kaybetti. Alüminyum sanayisinin tamamını kaybetti. Ya bunlar nedir işte? Yani bir şey alüminyumdan üretiyorsan, demir çelikten üretiyorsan bunları kaybetmiş durumdasın. Yani bunları yerine koymak da zor. Ve bunun dışında birçok ekonomik anlamda işte petrol depolamadan tutun da bir sürü şeyi kaybetti ve dahasını kaybetmekle tehdit ediliyor. Haliyle İranlılar doğrudan böyle çatışmaya girip çatışmayı yaratan taraf gibi görüntü vermek istemedikleri gibi yani bir şekilde bunun ateşkese bağlanmasını ve hani artık tamamlanması ve hasmın da çekilmesini, bir güvenliğin sağlanması istiyorlar. Fakat sorunlar çok yapısal olduğu için defaatle söylediğim bir şey bu. Bunun kaçınılmaz olduğunu da düşünüyorlar. Yani yüz yüze gelmeli. Hatta Zülkadir, bu işte Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin başına getirilen isim, 2005'ten beri bir Amerikan saldırısının geleceğini savunan bir isim. Yani 2005 yılından beri bir Amerikan saldırısı gelecek ve biz buna hazır olmak zorundayız. Er ya da geç bu olacak diyen isim. Haliyle 20 yılın sonunda haklı çıkmış o bir isim. Yani bu isimler kaçınılmaz gördüklerinden dolayı hani doğrudan çatışmayı başlatan değil ama çatışmaya hazır bir şekilde Hüseyin Selamlar, eski Devrim Muhafızları Genel Komutanı açıkça bunları dile getiriyorlardı konuşmalarında. Gazetelere köşe yazıları yazıyorlardı falan. Geçen yıllarda 2024'te 25'te işte 12 günlük çatışmada ölene kadarki süreçte. Böyle bir durum şu an söz konusu yani bakıldığında. Çok böyle bir yandan çatışma istemiyorlar. Bu yüzden saldırıları, temposunu karşı tarafa bırakıyorlar. Açıkçası hasma bırakıyorlar ritmi. Ama diğer taraftan da hazır bir şekilde, çünkü İran savaşı kazanmaktan öte savaşı uzatarak kazanmanın şeyinde. Yani direkt işte 2 yumruk ben attım, 2 yumruk sen attın, benim attığım daha etkiliydi, sen bayıldın, düştün. Böyle bir şey değil. Onun yerine seni o kadar çok yoracak ki en sonunda o yorgunlukla nefes nefese kalıp sen bayılıp düşeceksin. O yüzden zamanı yaymak gibi bir durum söz konusu ve savaşın alanını yayarak, cepheyi biraz daha genişleterek belki ileride Husileri ve diğer unsurları da sahada aktif görebiliriz. Bir başka faza geçerse çatışma. O noktada işte o nefesini tüketmek karşı tarafın üzerine kurulu bir sistemi var. Böyle bakmak gerekiyor. Hocam Hürmüz Boğazı'na gelirsek. Şimdi savaştan önce Hürmüz Boğazı'nın hani bilmediğimden soruyorum. Bir sahibi ya da geçişi yani örnek veriyorum İstanbul Boğazı gibi ya da Süveyş Kanalı gibi böyle bir imtiyaz sahibi var mıydı? Şu an mesela savaş böyle biterse İran'ın bir boğazı olacak esasında. Hürmüz'ün boğazı olacak. Hürmüz'ün sahibi gibi görünecek. Evet. Savaştan sonra da bu böyle devam eder mi? Yoksa dünya bunu kabul eder mi, etmez mi? İran içindeki şey beklentinin artık bir boğazları mı var İran'ın? Hürmüz Boğazı mı var artık? Hürmüz savaştan önceki süreçte açıktı yani herhangi bir engel yoktu. Fakat 1980'lerden beri İran açıkçası böylesi bir duruma hazırlanıyordu. Yani işte uluslararası anlaşmalar atıyorum imza atıyordu ama mecliste onaylatmıyordu. Bunun gibi durumlar vardı. Bir dönemde de işte Umman ve İran karasularını 12 mile çıkarttıktan sonra da iki tarafın paylaşımlı durduğu bir alana döndü yani. Sonrasında işte İran şu anki pozisyonunda buraya bir kontrol noktaları yerleştirdi. İşte Keşm Adası'nın hemen açığına. İki ada arasından geçirecek şekilde bir kontrol hattı oluşturdu ve bütün gemileri bu hat üzerinden geçirmeye başladı. Uzmanların söylediğine göre tabii ben bu konunun uzmanı değilim ama denizcilik noktasında o tarafın daha derin olduğunu, derin anlamda yani süper tankerlerin işte geçiş yapabileceği daha rahat olduğu, Umman tarafının ise daha sığ olduğu sularının söyleniyor. Haliyle İran eğer bu şeyde ısrar ederse, yani statüde ısrar ederse ve bu yarattığı hat dışındaki diğer hattı da ben mayınladım, artık oradan geçemezsiniz, haritayı da unuttum veya haritayı da bilmiyorum tarzı işte bu haberlerde çıkıyor biliyorsunuz. Bir tavırda devam ederse dünyanın tavrından bağımsız bir şekilde fiili olarak bir statü değişikliği zaten oluşmuş oluyor bakıldığında. Hani bu ne duruma evrilir? Savaşın öncesinde sonrasında neye dönüşür bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. İran içerisinde özellikle bir grup bu statünün kalıcılaşması noktasında ciddi bir talep içerisinde ve meclisten de buna yönelik şeyler, kanunlar, kararlar geçirilmiş durumda. Niyet şu, buradan kazanılacak olan parayla ülkenin yeniden inşası için harcanacak olan bir şey olarak görülüyor. Girdi olarak görülüyor. Olur mu hocam? Hürmüz'den geçenlerle ülke döndürülür mü? Ülke döndürmekten öte şimdi ekonomik ambargoyu, siyasi ambargoyu düşündüğümüzde ve bunun sertliğini düşündüğümüzde hani yani amiyane tabir edeceğim ama akmasada damlar diyeceğim ama milyar dolarlardan bahsediliyor. Yani öyle birkaç milyon dolardan bahsedilmiyor. Milyar dolarlık bir gelir kaleminden bahsediliyor. Dolayısıyla milyar dolarlık gelir kalemi varken kazanılabilecek neden bundan vazgeçelim durumu var. Ve tabii bütün Körfez'de siyasi olarak baskı altında tutabileceğiniz bir şey aslında. Evet. Çünkü Tenksiri'nin tabiriydi bu işte geçen öldürülen Deniz Kuvvetleri Komutanı. Basra'yı bir torbaya benzetiyordu. Hürmüz'de o torbanın ağzı ve o ağzı biz tutuyoruz diyordu. Yani Tenksiri bu şekilde bunu tanımlıyordu. Dolayısıyla o torba içerisindeki bütün ülkeler o torbanın elinde tutan ülkeye biraz siyaseten bağımlı olacaklarından dolayı İran'ın şu an böyle bir şey yaratma, de facto olarak başlayıp sonra belki bunu hukuki zemine taşıma üzerine bir düşüncesi, çabası var. Bu sayede de işte az önce de konuştuğumuz Birleşik Arap Emirlikleri'nden başlayarak Suudi Arabistan'ın Irak'a kadar olan bütün o hattı siyasi manada elinde tutmak, baskılamak, bir taraftan da ekonomik girdi sağlamak gibi bir şeyin hani madem bu noktaya kadar geldi buradan artık geri niye dönelim düşüncesi var. Hocam son olarak bu Amerikan hegemonyasında biz şeyden okuyorduk. Amerika'nın dev donanma gemileri var, savaş gemileri var, uçak gemileri var. İşte bu her yere müdahale eder, her sorunu çözer. Sadece varlığı bile şey yapar ama Hürmüz'ü çözemediler.
Hürmüz'ü açamadılar. İran bu Hürmüz'ü nasıl tutuyor? Füzeleriyle mi, deniz kuvvetleriyle mi? İşte farklı bir şey. Burada nasıl tutuyor hocam? Devrim Muhafızları Ordusu zaten buradaki esas icracı. Ama yani bütün kapasitesini kaybetse bile İran, askeri manada söylüyorum. Husiler örneğinden hatırlarsak eğer, yani ana karın içerisinden kaldıracağı ya da Zagros dağları arasından kaldıracağı bir drone'la bile oradaki ticari gemilerden 2 tanesi 3 tanesini vurması bile oradaki istikrarsızlığı devam ettirebilir. Bir de mayın kapasitesi İran'ın güçlü. Böyle bir tarafı da var İran'ın. Yani çok ucuz mayınlar, 1500 dolarlık, 2000 dolarlık mayınlardan bahsediliyor. Ve bunun dışında Çin'den aldığı bazı teknolojik altyapılar, denizcilik manasında işte SIDA teknolojisi başta olmak üzere SIDA sürüleri var. Yani insansız deniz araçları sürüleri oluşturdu. Hatta bunun yeraltı işte tesislerine videolarını da gösterdi varlıklarını. Bunlar henüz sahaya çıktı mı çok emin değilim. Bu arada hani buna dair bir haber henüz düşmedi ama çıkabilir. Anti gemi balistik füzeleri var bildiğimiz kadarıyla. Seyir füzeleri var gene aynı şekilde. Yani 4 tane ya da 5 tane anti gemi füzesi olması lazım 5 sınıfta, 5 kademede. Dolayısıyla bütün bunların toplamına baktığımızda İran yani coğrafi avantajını silahlaştırmış durumda. Yani çünkü orada geniş bir baştan başa ta Irak'tan, Kuveyt'ten aşağı doğru oradan Umman Denizi'nden devam edecek Pakistan'a kadar bir sahil hattına sahip. Bu hattın batı kısmı tamamen dağlık ve bir set çekiyor. Haliyle buradan da bir hani yukarıdan da Körfez'e hakim olabileceği için bir coğrafi alan sağlıyor. Bütün bunların totalinde çok basit, çok primitif silahlarla dahi orayı istikrarsızlaştırıp orayı bir şekilde kendi siyasi ajandası tutacak hale getirebilir İran. Teşekkür ederim hocam. Ben Sağ çok olun. teşekkür ederim. Sağ olun.